Bugün elimizdeki kaynaklar üzerinden oldukça ağır bir konuya giriyoruz. Kimyasal silahlar. Evet. Özellikle Güney Kürdistan'daki Halepçe şehrinde yaşananlar da bu kaynaklarda yani önemli bir yer tutuyor. Bu derinlemesine incelemede amacımız bu belgelerdeki karmaşık bilgileri sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. En önemli noktaları çıkarmak. Kesinlikle. Yani sadece silahların etkileri değil, bu işin geliştirme süreci var, depolaması var, riskleri var. Bütün bunlara bakacağız. Kaynaklar daha çok İkinci Dünya Savaşı sonrasına odaklanıyor, değil mi? O dönemdeki tırmanış, kazalar, farklı kimyasal ajanların tehlikeleri. Hani bu sadece rakamlar, tarihler meselesi değil. Çok ciddi riskler ve maalesef trajediler de var işin içinde. Evet. O zaman hemen başlayalım isterseniz. Kaynaklarda 1945 sonrası bir dönem var, 1969'a kadar uzanan. Burada kimyasal silahlanmada ciddi bir artıştan bahsediliyor. Özellikle sinir gazları ve bu yaprak dökücüler. Evet, Vietnam'da kullanılanlar. Aynen onların üretimi hızlanmış. Hatta bir kaynakta sadece ABD'nin 1969'daki stok miktarını veriyor. 42 bin ton zehirli gaz. 42 bin ton. Yani bu akıl alır gibi değil. İnanılmaz bir rakam. Tabii Vietnam Savaşı'na tepkiler artınca 70'lerin başında bir yavaşlama görülüyor sanki. Ama kaynaklar diyor ki 1975'ten sonra o tehlikeli tırmanış tekrar başlamış. NATO içinde de ABD ve Fransa başı çekiyor gibi. Özellikle ABD'nin elindeki miktar, tahminler var tabii, 15 bin ton sarin yani GB, 5 bin ton VX. Bunlar sinir gazı. Bir de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma hardal gazları var. Onlarla beraber bu miktar belki 100 bin tona yaklaşıyor. 100 bin ton mu? Korkunç. Asıl mesele de bu zaten. Yani bu kadar büyük stok var ama bunları kontrol altında tutmak ne kadar mümkün? İşte asıl soru bu. İşte orası gerçekten işin vahametini gösteriyor. Bu devasa stoklar beraberinde inanılmaz riskleri getiriyor, değil mi? Kaynaklardaki örnekler de bunu gösteriyor zaten. Hani teorik bir tehlike değil bu. Kan donduran olaylar var. Maalesef. 1968 Utah'taki VX sızıntısı. 6300 koyun ölmüş. Okinawa'da depo yakınında yüzenler, derilerinde yanıklar. Evet hatırlıyorum o örnekleri. Denver'da yer altına gömülen atıklar var. Deprem sonrası sorun çıkarıyor. Hatta bir havaalanının yakınına depo kurmuşlar. Yani resmen felakete davetiye çıkarmak bu. Aynen öyle. Alaska'da bir de değil mi donmuş göle batan mermiler. Yıllarca kimsenin haberi olmuyor. Sonra rengeekleri ölüyor. Ya da Almanya, Frankfurt gibi yani nüfusun çok yoğun olduğu yerlerin dibine sinir gazı depolamak. Akıl alır iş değil. Bu örnekler aslında şeyi gösteriyor. Bu silahlar sadece savaşta değil. Tabii barış zamanında bile. Barış zamanında bile depolandığı yerde taşınırken her an korkunç bir kaza riski var. Kontrol etmek çok zor. Neredeyse imkansız. Peki bu bahsettiğimiz kimyasal ajanlar nedir tam olarak? Hani farklı türleri, farklı etkileri var anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Kaynaklar da bunları sınıflandırıyor zaten. Birkaç ana grup var. En bilinenleri belki sinir gazları. İşte tabun, sarin, GB demiştik. Soman, VX bunlar çok hızlı etki ediyor. Saniyeler içinde kasılmalar, felç ve ölüm. Çok hızlı yani. Çok hızlı. Sonra yakıcı gazlar var. Hardal gazı, lüvisit gibi. Bunlar da nereye temas ederse deri, göz, solunum yolu korkunç yanıklar yapıyor. İç organlarda bile yanık yapabiliyor değil mi? Evet, solunduğunda özellikle. Bir de boğucu gazlar var. Fosgen, klor gibi. Onlar doğrudan akciğerleri hedef alıyor, nefes almayı engelliyor. Kan zehirleri var, hidrojen siyanür gibi. Geçici etkili olan göz yaşartıcı, aksırtıcı gazlar falan da var tabii. Her birinin mekanizması, yarattığı dehşet farklı. Bu farklı etkilerin yarattığı dehşeti belki de en çarpıcı şekilde gösteren yer kaynaklardaki Halepçe tasviri. Evet, o bölüm çok etkileyici. Orayı doğrudan okumak istiyorum izninizle. Manzara dehşet vericiydi, yaralılar, kanlı cesetler yoktu. Söz konusu olan savunmasız sivillerin değişik biçimlerde katılaşmış cesetlerinin dayanılmaz görüntüsüydü. Halepçe artık kimyasal dumandan kaçmaya çalışırken aniden can veren erkeklerden, kadınlardan, değişik yaştan çocuklardan oluşuyordu. Çok ağır ifadeler. Bu cümleler yani soyut tehdit tanımlarının çok ötesinde bir şey anlatıyor. Kimyasal silahın ne demek olduğunu gösteriyor. Aynen öyle.
Halepçe maalesef bu silahların sadece askeri hedeflere değil, doğrudan sivil halka yönelik ani, sessiz ve kitlesel yok edici etkisinin en acı sembollerinden biri. O tasvir şunu gösteriyor: farklı ajanlar, farklı trajediler demek. Bazen yanıklar, kanamalar olmuyor. İnsanlar oldukları yerde o an donup kalıyorlar. Kaçmaya çalışırken. Evet, kaçmaya çalışırken. Bu silahların sadece teknik özelliklerine değil, yarattığı insanlık dramına odaklanmamız gerektiğini hatırlatıyor bize. Çok acı bir şekilde. Peki tüm bu bilgiler ışığında ne anlamalıyız? Kaynaklar bize bir sürü teknik detay veriyor. Üretim, depolama, riskler, sınıflandırma. Ama Halepçe örneğiyle birleşince bu teknik detayların aslında ne kadar büyük, ne kadar korkunç bir insanlık trajedisine işaret ettiğini görüyoruz. Tam da bu noktada, yani kaynakların bize sunduğu bilgilerin belki bir adım ötesinde bir soru beliriyor insanın zihninde. Böylesine yıkıcı, kontrolü bu kadar zor, yayılma potansiyeli olan silahlar var. Peki, uluslararası toplumun çabaları, bu tehditle başa çıkma çabaları ne kadar yeterli? Halepçe gibi trajedilerin tekrar yaşanmaması için alınan önlemler, denetim mekanizmaları. Bu okuduklarımız, bu riskler ve acı tecrübeler ışığında size ne düşündürüyor? Bu sanırım hepimizin üzerinde biraz durup düşünmesi gereken en temel soru.